Merhaba arkadaşlar. Bu videomuz bir önceki arsa yatırımı nasıl yapılır videomuzun devamı niteliğinde olup daha önceki videomuzda bir arsa yatırımı yapmadan önce bizim alım amacını belirlememiz gerektiği konusunda duruldu. Bu videomuzda ise fiyattan bağımsız olarak işin değerleme kısmına değineceğiz. Yani bir arsanın fiyatını etkileyen unsurlar nelerdir? Arsayı alırken nelere dikkat etmeliyim? Bunlarla ilgili detaya ineceğiz. Arkadaşlar arsa alımı dediğimiz olay aslında çok teferruatlı ve derin bir mevzu. Çünkü arsanın birçok kriteri var. Tarlalarda bu iş biraz daha kolay. Üzerinde herhangi bir şekilde imarı yok. Mevcut işte kadastro yola cephesi var mı? Arazinin eğim durumu, merkeze yakınlığı, uzaklığı, emsal piyasa fiyatlarına uygunluğu derken konuyu daha net bir şekilde hemen algılayabiliyoruz. Fakat arsa dediğimiz zaman yani arsanın değerlemesi dediğimizde iş biraz daha teferruatlanıyor. İlk videomuzda arsamızın alım amacını belirlememiz gerektiği konusu ayrı detaylı bir konu olduğu için onu ayrı olarak ele aldık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir arsa alımı yaparken önce alım amacını belirleyeceğim. Buna göre nasıl bir yatırım yapacağım, hangi kıstasları, kriterleri göz önünde bulunduracağım. Sonra parselimizin çeşidini belirleyeceğiz. Maalesef halk arasında tarlaya da arsa deniyor, normal araziye de arsa deniyor, arsaya da arsa deniyor. Bunu bir netleştireceğiz. Biz arsa dediğimizde neyi kastediyoruz? Bunun üzerinde konuşacağız. Bir sonraki aşamamız arsa dediğimiz şey arkadaşlar, üzerinde imar olan bir toprak parçası olduğu için buradaki fonksiyon alanına bakacağız. Yani bu arsa konut mu, ticari mi, sanayi mi, ne amaçla imar verilmiş buraya? Öncelikli olarak ona bakacağız. Fonksiyon alanını belirledikten sonra buranın emsal kontrolünü yapacağız. Bu arsanın emsali dediğimiz şey üzerindeki yapılaşma hakkı. Nedir bu? Örnek veriyorum. Emsali 0,50 olan bir arsada 1000 metrekare bir arazim varsa bu 500 metre inşaat yapacağım anlamına gelir. Emsali 1,5'sa burada 1500 metre inşaat yapacağım anlamına gelir. Emsal de fonksiyondan sonra bizim için en önemli arsanın fiyatını belirleyen unsur olarak karşımıza çıkıyor. Emsalle de inşaat yapacağımız alanı belirledikten sonra bu arsamızın üzerinde imar plan notlarını okumaya geçeceğiz arkadaşlar. İmar plan notu dediğimiz şeyler arkadaşlar bir arazinin yapılaşması esnasında ekstrem bir hakkımız var mı yok mu ya da bir kısıtlama alanına giriyoruz mu girmiyoruz mu o arsamızın üzerindeki inşaatı nasıl yapacağız bunların detaylarını plan notlarında bulacağız. Bunun akabinde arkadaşlar arsamızla ilgili gerekli bilgiyi doneyi topladıktan sonra bu done ve bilgiler ışığında artık bu saatten sonra bunun benzer nitelikleri de olan arsalarla piyasadaki uygunluğunu araştırmamız gerekecek. Yani ben bir arsayı araştırırken örnek veriyorum konut alanını konutla ya da konut ticariyle sanayiyi sanayiyle kıyaslamam icap edecek. Eğer ben konut alanını sanayi alanıyla kıyaslamaya çalışırsam bir hata yapmış olurum arkadaşlar. Öncelikli olarak bizim arsanın fonksiyon alanını, emsalini ve plan notlarındaki haklarını ve kısıtlarını öğrendikten sonra piyasa uygunluğunu araştırmamın sebebi araştıracağım, emsal kontrolü yapacağım. Yani emsal fiyat kontrolü yapacağım arsanın da benim arsamla aynı benzer niteliklerde olmuş olması önemli olacak. Dolayısıyla bundan sonraki aşamamız ise bu bölgede arsanın üzerine yapılan ürün fiyatlarını araştıracağız. Arsanın üzerine yapılan ürünler nedir arkadaşlar? Bazen bu konut olur, bazen ticari konut olur. Dükkan yapabiliriz. Sadece plaza, ofis, AVM yapılabilir, otel yapılabilir. Yani o bölgedeki belki de sanayi imarlı bir arsadır. O arsada da fabrika yapacağız demektir. Dolayısıyla bu bölgede daire metrekaresi, dükkan metrekaresi, işte fabrikanın metrekaresi kaça satılıyor, kaça kiralanıyor. Yani bu bölgede ben bir inşaat yaptığım zaman, bu arsanın üzerine bir imalat yaptığım zaman bu imalatın belli bir maliyeti var.
İşte arsanın bir bedeli var, inşaatın bir maliyeti var. İkisini topladığımız zaman bizim total maliyetimiz ortaya çıkıyor. Bu total maliyet üzerinden hareket ettiğimizde eğer bölgedeki ürün satış fiyatlarını bilerek hareket edersem burada yapacağım inşaattan para kazanma durumum söz konusu olur. Eğer bölgenin fiyatları düşükse ona göre yapıp yapmama noktasında bir kez daha düşünmem gerekir arkadaşlar. O yüzden de bölgenin ürün fiyatlarını da araştırmak önemli arkadaşlar. Bir sonraki aşama arkadaşlar mimari destek. Artık biz arsayı almaya karar verdik. Emsallerini kontrol ettik. Piyasada uygun olduğuna kanaat getirdik. Ürün fiyatlarının da makul düzeyde inşaat yaparsam para kazanabileceğimi anladım, gördüm. Bunun üzerine artık bir mimari desteğe ihtiyaç duyarım arkadaşlar. Mimari desteğe niye ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar? Her ne kadar biz ilk etaptaki plan notlarını okuyarak buranın yapılaşma şeklini, şemalini bilsek de o bölgede sürekli çalışan mimar arkadaşların konuya daha hakim olması ve mimari taslak projelerin belediyeden ön onaydan geçmesini sağlayacak havan projelerin oluşturulması bir mimar tarafından sağlanacak ve biz bu mimari projede ne istediğimizi söyleyeceğiz. Bölge araştırmalarının doğrultusunda ona göre de mimarımız bize burada bir proje, avan proje üretecek. O üretmiş olduğu avan projeyle de maksimum faydayı sağlamayı amaçlıyoruz. Mimari destek noktasında da gerekli çalışmalarımızı yaptıktan sonra arkadaşlar arsanın değerlemesine etki edecek unsurların başında nüfus geliyor. Yani bir bölgenin nüfusu ne kadar kalabalıksa o bölgedeki arsanın da değerinin o kadar yüksek olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine tek tek değineceğiz tabii bunlara. Arsanın eğim durumu, arsanın kullanım şekli, arsanın lokasyonu, ulaşım durumu, toplu ulaşıma yakınlığı, merkezi lokasyonda olup olmaması, merkeze uzak olması, altyapı hizmetlerinden yararlanabiliyor olması, manzarası da yine arsamızın değerine etki eden unsurlar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bununla beraber demografik yapı, bölgenin gelir düzeyi, bir gelişme alanının içerisinde kalması, bir proje alanına giriyor olması, parsellenerek satışa da uygun olması da arsanın fiyatını etkileyen unsurlardandır arkadaşlar. İlk maddemiz olan ilk videomuzda da belirttiğimiz arsamızın alım amacını belirliyoruz. Bunu şunun için yapıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi alsat yapacaksak bakacağım kriterler sadece piyasa uygunluğu, piyasadaki emsal nitelikteki arsalara nazaran fiyatının uygun olması. O beni bağlayacak. Diğer kriterler de göz önünde bulundurulacak ancak eğer ben burada alsat yapacaksam ona göre arsalara bakacağım. Yine yapsat şeklinde değerlendireceksem veyahut da burayı yapıp kiralayacağım ya da işleteceksem de burada mimari destek devreye girecek. Mimari olarak buraya maksimum ne yapabiliyorum? İşte plan notları, fonksiyon alanı, emsalinin yüksekliği, üzerine yapılabilirlikleri gibi kriterleri göz önüne alacağım. Alıp kat karşılığı verme noktasında da benzer şekilde bu durumlar söz konusu olacak. Alıp unutma noktasında da uzun vadeli biraz daha merkezden uzak olan arsalara bakacağım. Zaman içerisinde nüfusun artacağı, yapılaşmanın o yöne doğru geleceği, o bölgede ilerleyen zaman içerisinde bir nüfus artışı söz konusu olacaksa işte o bölgelerinde alıp unutma noktasında değerlendirileceği. Al yap dediğimiz noktada ise zaten ihtiyacım neyse, amacım neyse o amaca yönelik olarak alıp yapma noktasında olayı değerlendireceğim. Şimdi burada parsel çeşidini belirleme noktası arkadaşlar. Halk arasında bu durum oldukça yanlış biliniyor. Arazi, tarla, arsa kavramları hep birbirine karıştırılıyor. Birçok ilan sitelerinde bile satılık arsa diye geçen yerlerin aslında tarla olan yerler ya da daha büyük montanlı arazilere de arsa dendiği oluyor. Fakat biz konumuzun detayı arsa olduğu için bir arsa ne demektir? Bunun üzerinde duracağız arkadaşlar. Bunun için ilk önce araziye baktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi büyük montanlı, üzerinde imar olmayan
toprak parçalarına biz arazi diyoruz arkadaşlar. Bu bir mera alanı da olabilir, bir yayla kışlak alanı da olabilir. Bununla beraber çok büyük metrekarede ekilir dikilir bir tarla da olabilir. Arazi dediğimizde aklımıza gelecek şey öncelikli unsur üzerinde imar olmayan, ikinci unsursa büyük metrekare ve belli bir amaca yönelik olarak çevrilmiş bir toprak parçası diyebiliriz arkadaşlar. Tarla dediğimizse araziye nazaran daha küçük, ekilir dikilir. Bu bağ bahçe de olabilir. Veyahut da dikili arazi de olabilir. Ham toprak şeklinde de herhangi bir şekilde ekim dikim ya da bahçe olarak kullanılan üzerinde imar olmayan yerlere de biz tarla diyoruz arkadaşlar. Tarla dediğimizde de bizim aklımıza gelen şey aslında adı üzerinde ekilir dikilir, yıllık hasat alınan ya da bağ bahçe şeklinde kullanılan yerler tapuda genelde nitelik kısmında tarla şeklinde geçer. Bu tarlanın üzerine imar gelir. Gelen imara göre de gördüğünüz gibi terkleri yapılır. Burası arsa haline döndürülür. Temiz kalan kısım imarda artık inşaata hazır hale gelir. Bu şekilde terkleri yapıldıktan sonra imar uygulaması görerek parsel haline yani arsa haline döner bizim tarlamız. Bunun teknik detaylarıyla alakalı arkadaşlar daha bilgi sahibi olmak istersek, daha fazla bilgi sahibi olmak istersek bu konuyla alakalı arsa eğitimimiz var. Arsa eğitimi videolarımız için benimle irtibata geçebilirsiniz. Biz burada kısa kısa değiniyoruz konuya. Sadece olayın ana mantığını anlamak noktasında arsanın tarladan farkı şudur arkadaşlar. Tarlanın üzerine bir imar gelir. Bu arazinin üzerine de gelebilir bu imar. Tapuda bunların nitelikleri tarla, bağ, bahçe, arazi diye geçen yerler imar uygulaması gördükten sonra en son resimde görmüş olduğunuz gibi terkleri yapıldıktan sonra inşaat yapılacak arsalar haline gelir arkadaşlar. Yani biz arsa dediğimiz zaman anlamamız gereken şey şu arkadaşlar. Burası önemli. Biz bir yere, bir toprak parçasına arsa dediysek artık buranın imaren terkleri yapılmış ve inşaata hazır olan yerler olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu arsanın halk arasında kullanılan tabirlerinde imar parseli, temiz parsel, arsa ifadeleri hepsi aynı şeyi ifade eder. Dolayısıyla biz arsa dediğimizde anlamamız gereken şeyi ve bizim bu videomuzda inceleyeceğimiz noktamız ve kıstasımızda arkadaşlar imara göre terkleri yapılmış olan toprak parçasına da biz arsa diyoruz. Yani ben bir yere arsa ifadesini kullanıyorsam bu kullanmış olduğum arsa ifadesinin karşılığında buranın bir imarının olması ve terklerinin yapılmış olması, terklerinin yapıldıktan sonra buranın inşaata hazır olduğunu anlamam gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir yerde imar yoksa o bölgedeki yerlere biz arsa demiyoruz arkadaşlar. Tarlanın üzerine gelen imar planına göre imar uygulaması görüp terkleri yapılarak gerekli kesintiler alındıktan sonra inşaata hazır üretilen toprak parçalarına biz arsa diyoruz arkadaşlar. Geçiş süreciyle de alakalı kısa bir bilgi vereyim. Bu da bize tarlayla arsayı karıştırmamamız gerektiği noktasında bir anekdot olarak kalsın. Şimdi gördüğünüz gibi tapu nitelik kısmında tarla, bağ, bahçe, ham toprak şeklinde geçen bu kenarları kesikli çizgilerle gösterilen parselimiz var. Bu parselimizi arkadaşlar biraz daha büyütelim, okunaklı hale getirelim. Görmüş olduğunuz gibi aslında ekranda görmüş olduğunuz 1151 ada 33 nolu parselimiz 4192,52 metrekareymiş. Kadastro tarafından burada 41 düzeltmesi yapılmış. 41 dediğimiz arkadaşlar alan hatası. Alan hatası düzeltmesi yapılmış. Resen yapılan bir düzeltmedir bu. Bu alan hatasının akabinde 1151 ada 138 parsel haline gelmiş. 4231,87 metrekare olmuş. Yani alanı düzeltildikten sonra toprak metrekaremiz biraz büyümüş. Bağ yeri ve arsa şeklinde ifade edilmiş burada. İfraz gördüğünde yani bu işte yapılan 3194 sayılı kanunumuza göre 15-16. maddelerde uygulamış olduğumuz bu ifraz tevhid uygulaması aslında bir imar uygulamasıdır arkadaşlar. Bu imar uygulamasını gördükten sonra gördüğünüz gibi bakın burada 3007 ada 1 parsel, 2 parsel, 3007 ada 3 parsel, o da şurası. Gördüğünüz gibi artık parsel şeklinde bırakılmış. Yine burada bir park alanı bakın 3008 ada 1 parsel,
Sonra 3009 ada bir parsel. Şuradaki kalan bu kısmı gösteriyor. 2908 ada 9 nolu parsel. Ve en son nihayetinde belediyenin buradaki 1151 ada 137 nolu parseliyle de birlikte uygulamaya girdiği için arkadaşlar o da yoldan ihdas edilmek suretiyle bu işlemin sonunda arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın üstü çizilenlerin hepsi belediyesine terk edilmiş, onların adına yazılmış. Geri kalan yerlerde eski hissedarların adına tescil edilmiş. Dolayısıyla 3007 ada bir parsel, 2 parsel, 3 parsel ve 2908'e 9 parseller mal sahiplerinin adına ve hissedarların adına tescil edilecek şekilde imar uygulamasını bitirmişler. Bunun akabinde arkadaşlar burası bağ bahçe yani önceki hali bağ yeri iken sonra düzeltilip bağ yeri ve arsası şeklinde düzeltilmiş. Daha sonra ise bakın vasıf değişmiş. Yani tapudaki bu nitelik kısmı eski tapuda bağ yeri, en eski tapuda bağ yeri, daha sonraki düzeltmeden sonra bağ yeri ve arsa iken bu imar uygulaması işleminin akabinde arsa niteliğine dönmüş. Yani bizim burada diyeceğimiz olay şu arkadaşlar. Bir tarlanın arsaya dönmesi için yani tapudaki bu nitelik kısmının değişmesi için arkadaşlar kesinlikle bir imar uygulaması görmesi gerekiyor. Bu tarlalarda da cinsi değişebilir mi? Değişebilir arkadaşlar. Örnek veriyorum benim tarlam vardır. Ekiplikliğim bir yerdir. Buraya daha sonra giderim. Belirli bir sınır verilmiştir. 25 tane dönümüne ağaç dikersen ya da 30 tane dönümüne ağaç dikersen ve 5 yıl boyunca da buranın değişikliğini yapmayacağın noktasında bir sözün taahhüdünde bulunursan buradaki eski tarla vasfındaki yerini ben burada cinsini dikili elma bahçesi ya da dikili fındıklık haline çevirebiliyorum. Yani bir yerde tapuda cinsin değişmesi için arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle orada ya gerçek fiili bir işlemin olması veyahut da bir imar uygulaması görmüş olması gerekiyor. Ama bizim bilmemiz gereken şey şu arkadaşlar. Eğer ben bir yerde imar planına uygun olarak bir tarla vasfındaki yerin terkleri yapılmadıysa, bir imar uygulaması görmediyse burası halen daha tarla vasfındadır arkadaşlar. Ben bunu arsa diye ifade edemem. Dediğim gibi bir yerin arsa olarak görülebilmesi için olmazsa olmaz şartımız neymiş? O tarlanın imar uygulaması haline geçmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ekranda 4 tane parselimiz var. Bununla ilgili YouTube'da yine bir videomuz var arkadaşlar. Kadastro parsel çeşitleri diye. Biz bunları ifade ederken aslında ara geçiş parsellere isimler veriyoruz. Bunu niye veriyoruz arkadaşlar? Çünkü biz bu parseli öncelikli olarak arsayı değerleyeceksem, arsayı alacaksam yani ne aldığımı bilmem gerekiyor. Önce imara göre durumunu öğrenmem gerekiyor. İşte bu görmüş olduğunuz ilk parselimiz imar planının yakınında ama imarın dışında. Burasının hala tapuda cinsi vasfı tarla geçer arkadaşlar. Şu anda biz buraya arsa diyemeyiz. Arsa dersek yanlış bir tabir kullanmış oluruz. Bu görmüş olduğunuz yerde imar gelmiş arkadaşlar. 0.25-0.50 emsalli bir imar gelmiş. Fakat burası kendi başına bir imar parseli olamıyor. Ben burayı kendim inşaata yapayım dersem yapmam mümkün değil. Çünkü tamamı yola gitmiş. Neredeyse kalan yerlerden de hiçbir şey kalmadı. Bir önceki örneğimizden hatırlayın. Artık parseller ne yapıyordu? Şuradaki köşe parsellerin hepsi belediyesi adına terk edilmişti. Burada da kendi başıma bir iflas tevhid yapma durumum yok. Çünkü imara uygun bir basışım yok. Dolayısıyla burası da halen tarladır arkadaşlar. Yani burayı da ben imara girdi diye arsa demem yanlış olur. Burası da hala tarla vasfındadır ve imar uygulaması göremeyeceği için şu anda belediye 18 uygulamasını yapana kadar burada herhangi bir imar uygulaması olmayacağı için ya da ben komşu parsellerle anlaşıp 5-6 parselle imardan arsa kalacak şekilde bir çalışma yapmayacaksam burası şu anki haliyle tarla vasfından arsaya dönmeyecektir. Yani ben buna tarla demek zorundayım. Buna arsa diyemem. Ama ne derim? İmarlı tarla ya da imarlı kadastro parseli diye ifade edebilirim. Buradaki durumumuzda ise arkadaşlar bakın kendi içinden bir inşaat yapılacak alan çıkıyor. Burada bütün şartları sağlıyor. Minimum 1000 metre parsel yap diyor burada. Aynı emsale sahip. Burada kendi içinden çıkan bu şekilde bir durum söz konusuysa ben buna temiz olacak parsel diyorum. Bunu dememin sebebi şu arkadaşlar. Artık ben buna bir arsa diyebilir miyim? Diyebilirim. Niye? Tarla ama kendi içinden imar parseli yapılabiliyor.
Yani ben kendi müracaatımla buranın ifraz tevhidini yaptırmak suretiyle şu içinden çıkan parseli, imar parselini meydana getirebiliyorum. Dolayısıyla işte artık ben buna şu eski haline ne diyorum? Eski hali halen tarla, ama yeni hali imar uygulaması görüp buradaki yola giden terki alanını bıraktıktan sonra, buraları artık parsel olarak belediyesine verdikten sonra bu kalan kısım bana arsa olarak kalıyor arkadaşlar. Arsaya geçişten bir önceki hal aşama diyebiliriz. Kadastro parsel çeşitleri videomuzda bunlar daha detaylıca anlatıldı arkadaşlar. Oradaki videoyu izleyebilirsiniz. Benim arsa dediğimdeki kastettiğim şey aslında bu dört resimden burası. Yani her türlü terki yapılmış, imaren herhangi bir şekilde yola terki kalmamış. Bütün nitelik kısmı tapuda değişmiş. Vasfı arsa haline gelmiş yerdir arkadaşlar. Bunu şunun için anlatıyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz 4 parselin de hepsi belki de arsa diye ifade ediliyor. Ama biz arsa dediğimizde öncelikli olarak bu parselin çeşidini belirlememiz gerekiyor. Yani bir arsayı alırken biz bu arsanın gerçekten bir arsa olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Buna arsa diyebilir, imar var diyebilir ama daha bu ham bir halde tapu nitelik kısmı tarla, ya komşularla anlaşacağım ya belediyenin 18'ini bekleyeceğim. Burada halen daha tarla vasfında, burada bir imar uygulaması göreceğim. Mesela burada terki çok az olduğu için belediyesi diyebilir ki ben %34'ünü %35'ini alırım. Bunu bu şekilde sana parsel yaptırmam, üste bana para ver deme durumu da söz konusu olabilir. Ya da içerisine belediye hisse de girmek isteyebilir. Bu tür durumda bu da daha ham halde olduğu için buna da tam arsa demem doğru değil. Temiz olacak parsel diye nitelendiriyorum. Dediğim gibi videoyu izleyerek daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Ama benim arsa dediğimde burada bu 4 resmin içerisinde arsa bu arkadaşlar. Terkleri yapılmış, imar uygulama işlemleri bitmiş, tapuda tescilleri yapılmış, nitelik kısmı tarladan, ham topraktan, bağ bahçedeysen neyse ondan dönmüş ve inşaata hazır toprak parçası haline gelmiş ve ben buna arsa diyorum arkadaşlar. Şimdi parsel çeşidini belirledikten sonra arkadaşlar bundan sonraki noktamız fonksiyon alanı. Neydi fonksiyon alanı? Yani buraya ne yapılır? Buraya konut mu yapılır? Buraya arsa mı yapılır? Buraya sanayi mi yapılır? Buraya ticaret alanı mı yapılır? Buraya sosyal kültürel tesis alanı mı yapılır? Buraya okul mu yapılır? Hastane mi yapılır? Ne yapılır? Fonksiyon alanına bakıyorum. Şimdi ekranda bir örnek imar durumu var. Bu imar durumuna baktığınızda arkadaşlar bakın burada konut dışı kentsel çalışma alanı var. Dolayısıyla konut dışı kentsel çalışma alanı dediğimiz yer dumansız sanayi alanı arkadaşlar. Şimdi buradaki arsa bu fonksiyon alanına sahip. Burası AVM yapılabilecek, ticari amaçlı dükkan da yapılabilecek bir alan. Burada bir akaryakıt istasyonu alanı var. Burada da konut alanları var. Burada da kütle parsel konut alanları var. Burada da özel sosyal tesis alanımız var. Yani kültürel bir alan yapılarak alanımız var. Şimdi niye fonksiyon alanına bakıyorum arkadaşlar ben buranın? Ya benim amacım eğer sanayi amaçlı bir yapı yapmaksa, bir fabrika kurmaksa bu alandaki arsalarla ilgilenmem gerekecek. Ya da benim amacım bir AVM dükkan yapmaksa buraya bakacağım, konut yapmaksa buradaki arsalarla ilgileneceğim. Ya da kültürel tesis yapmak istiyorsam bir sinema, tiyatro vesaire bilmem ne tarzında bir yer yapmak istiyorsam da o zaman bu özel sosyal kültürel tesis alanlarına bakmam gerekiyor. Akaryakıt istasyonu yapacaksam amacım buysa da o zaman bu arsanın haricindeki diğer arsaların hiçbirisi beni ilgilendirmiyor. Burada da işte mesele ne oluyor arkadaşlar? Bu arsanın artık şey yapıyoruz, detaylarına iniyoruz. Yani ben ne amaçla alacağım? O amaçla alacağım yerlerin bana sunulan yerin o niteliğe uygun olup olmadığını. Yani ben diyelim alıp arsayı inşaat yapacağım, konut yapacağım, satacağım bölgede. O zaman ilgileneceğim arsalar bunlar olacak. Ya da alacağım fabrika kuracağım, o zaman ilgileneceğim arsaları da bunlar olacak. Bir sonraki slaytımızdaki fonksiyon alanlarında gördüğünüzde de bakın yine konut dışı kentsel çalışma alanları, kentsel servis alanları, küçük sanayi sitesi alanları, organize sanayi bölgesi. Bunların hepsinin kullanım amacı farklı arkadaşlar. Şimdi küçük sanayi sitesi dediğimde işte matbaacılar, demirciler gibi dükkanların olduğu, küçük işletmelerin olduğu, ne bileyim araba tamircilerinin olduğu bir alan imarı olduğunu görüyorum. Burada ise
bacasız sanayi yapabildiğimi görüyorum. Organize sanayi bölgesinin içindeyse sanayi alanına girdiği için burada da işte her türlü sanayi alanını yapabildiğimi görebiliyorum arkadaşlar. Fonksiyon alanını belirlememiz elzem arkadaşlar. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? İşte bu fonksiyon alanlarının çeşitliliği bize o arsanın değerini artıracak arkadaşlar. Yani ben bir arsaya bakıyorum. Baktığım arsada ne kadar çok fonksiyon alanı varsa bu arsanın fiyatı da o kadar farklı olacak. Yani o kadar fazla olacak arkadaşlar. Örneğin burada 19 bin metrekare bir arsam var. Bu arsam ticaret alanlarına giriyor. T1 hükmündeki bir yere geliyor. Ben bunu plan notlarına baktığımda plan notlarında bakın burada ticaret ve hizmet, büro, işhanı, lokanta, çarşı, çok katlı mağaza, banka, otel, sinema, tiyatro, kültürel tesis, sosyal tesis, konut alanları yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi burada ne yapmış? Vatandaş projelendirmiş burayı. Projelendirdikten sonra burada dükkanlar yapmış, üstünde de konutlar yapmış. Sonuçta fonksiyon alanı bol çeşitli bir yerde ben şu üstündeki yapacağım yerleri belki de otel amaçlı da kullanabilecektim arkadaşlar. Yani bu arsayı ben isteseydim ticari konut amaçlı kullanmayıp tamamı otel yapabilirdim. Bakın burada gördüğünüz gibi otel imarı da verilmiş, otel izni de verilmiş buraya. Dolayısıyla bir arsada fonksiyon alanı ne kadar çoksa arsanın değeri de o kadar yüksek olacak arkadaşlar. Bir sonraki sürecimiz arkadaşlar arsada bakacağımız en önemli unsurlardan birisi üstündeki yapılaşma izni. Yani ne kadar inşaat yapabiliyorum ben bu arsaya. Şimdi bunu anlamanın en güzel yolu şu. Benim 1000 metrekare arsam olduğunu varsayın arkadaşlar. 1000 metrekare arsamda burada emsal 1,20 verilmiş. Burada 1200 metre inşaatım var. Burada 2,41 verilmiş. Burada 2400 metre yapabiliyorum. Yani benim arsam burada değil de burada olsaydı 2400 metre yapıyordu. Burada 1200 yapıyor. Burada 2400 yapıyor. Burada olsaydı 2000 metre yapacaktım. Burada olsaydım 2230 metre yapacaktım. Bakın burada ise 4650 metre yapabilecektim. Aynı bölge arkadaşlar. Aynı imar durumu. Yani hepsi konut alanı ama buradaki yaptığım 1200 metre, burada 2400, burada 2000, burada 2230 metre, burada 4650 metre. Şimdi bu ikisi birbirine çok yakın. Bu ikisinin birbirine çok yakın olduğunda ben buradaki yerin metresi 1000 liraya satılıyorken buradaki yerin metresi de 1000 liradır diyebilir miyim? Kesinlikle diyemem arkadaşlar. Emsali yüksek olan daha yüksek fiyat edecektir. Emsal mevzusu da bu şekilde önem arz ediyor arkadaşlar. Çünkü üzerine yani emsal dediğimiz şey taks ve kaks dediğimiz mevzular bir arsanın üzerine ne kadar inşaat yapacağımı söyleyen ana unsurdur bana. Emsali de artık konuştuktan sonra, tespit ettikten sonra, yapacağımız inşaat alanımız da ortaya çıktıktan sonra bir sonraki sürecimiz olan plan notlarını okumaya geçiyoruz arkadaşlar. Yani tamam ben burada bir önceki arsamda burada 1200 metre yapılaşma izni verildi bana da buranın işte şartları ne? Yani burada ekstrem bir hakkım var mı? Ya da bir kısıtlama alanına giriyor muyum? Bunlara bakmam gerekiyor arkadaşlar. Plan notlarında da bizi bunları veriyor. Bu plan notunda mesela demiş ki tevhid sonucu oluşan 3 ila 5000 metrekare arası parselde planda verilen yapılaşma değeri %20 artırılarak 5000 ile 10.000 olursa %25 artır, 10.000'den büyük olursa %30 artırarak uygulama yapılır diyor. Bakın ne oldu? Bana 1,20 emsal verdiğinde bu arsanın planı olduğunu, plan not olduğunu varsayın arkadaşlar bu söylediğimi. 1,20 emselde 1000 metre arsama 1200 metre yapıyordum. Arsam 1000 metre olursa 1200 metre yapıyorum. Bu doğru. Ama benim arsam burada 4-5 tane parselin birleşmesinden oluşuyorsa, çünkü tevhid sonucu diyor. Tevhid sonucu birleşmesinden 4-5 parselin birleşmesinden oluşuyorsa ve 3000 metreden büyük olursa 1,20 değil artık 1,40 olarak kullan diyor. 5000'in üstü olursa 1,45 kullan diyor. 10.000'in üzeri olursa diyor 1,50 olarak kullan diyor. Ne oldu? Plan notu da bize o arsanın değerinin artışına yönelik ekstra bir hak kazandırdı arkadaşlar. Bunun tersi de olabilir arkadaşlar. Örnek veriyorum burada yapı en çok enlenmiş. Bu şunu söylüyor arkadaşlar bize. Burada yapılacak binanın katı serbest.
belediyesinin koyduğu maksimum sınırda yapabilirsin diyor. Mesela belediye bu bölge için söylüyorum 15 katla sınırladı. 15 kattan fazla bina yapamazsın diyor. Ben burada 15 kata kadar binamı şekillendirebilirim. İster tabanını büyük yapar 10 katta kullanırım inşaat hakkımı. İster tabanımı küçük yapar 15 katta kullanırım. Ama burada hava maniye varsa hava maniye kriterleri gereği burada diyebilir ki 10 kattan fazla yapamazsın diyebilir. Verilen inşaat alanım hakkımı burada çok sorun olmaz ama arkadaşlar bu şekilde emsali çok yüksek verilen yerlerde böyle bir sorunla karşılaşabilirim. Örnek veriyorum bana 1000 metrekare arsama burada 4600 metre inşaat alanı veriyor. Fakat benim yapacağım arsama inşaatımı belirli çekme mesafesi paylarım var arkadaşlar. Onları çekmeden binaya yapılaşma izni vermez. Burada da emsali çok yüksek verdiği için o çekme mesafeleri kurtarmazsa ben sıkıntı yaşarım. Şöyle arkadaşlar, bununla ilgili bir çekme mesafesiyle ilgili de bir videomuz var. Onu da kanalımdan izleyebilirsiniz. Buradaki mevzu şuradan meydana geliyor. Binanın katı arttıkça arkadaşlar her iki katta 1 metre çekmek zorunluluğu gelir. Hem yan bahçeden hem arka bahçeden. Benim 1000 metrekare bir arsa üzerine 4,65 emsalle bir inşaat yapmam mümkün değil arkadaşlar. Yani 4,65'i kullanabilmem için benim minimumda 5-6 bin metrekare inşaat alanına ihtiyacım olacak. Hatta ve hatta bu 4,65'i kullanamayabilirim. Yani bana verilen inşaat hakkı burada diyelim 5000 metrekarede yaklaşık 22 bin metre civarında bir inşaat alanı veriyor. Bu 22 bin metre inşaat alanını kullanabilmem için çekme mesafelerine göre binaları da oturtmam gerekiyor buraya. İşte bu mimari desteğe de bundan dolayı ihtiyaç duyuyoruz. Mimar buraya eğer o binaları o çekme mesafelerine uygun olarak o arsaya oturtamazsa ben bu inşaat alanında kullanamam. İşte bunu da plan notlarında veriyor bize. Hava manyadan dolayı yüksek kat yapamama veyahut da çekme mesafelerinden dolayı işte şu kadar şöyle çekeceksin bu şartları sağlayamama gibi durumda da verilen inşaat alanında kullanamıyor. Yani ben bu arsayı eğer 46 dairelik arsa diye satın almış olsaydım 1000 metreden 4,65 emsal 4600 metre 100 metreyi bir daire gibi düşünün arkadaşlar. 46 daire yapacağım bir arsa diye alıp buna göre fiyatını belirleseydim ve plan notundaki o kısıtlama mevzusunda da 30 daireden fazla yapamadığım ortaya çıksaydı o zaman ne olacaktı? Ben 46 dairelik arsa parası verirken 30 dairelik bir arsa satın almış olacaktım. Bu da ciddi manada bir zarar meydana getirecekti. O yüzden arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle her arsanın plan notunun okunması gerekiyor. O arsaya tanınmış haklar nelerdir? O arsaya verilmiş kısıtlama durumları var mıdır, yok mudur? Bu arsamız hangi alanda kalıyor? Hangi özellikleri taşıyor? Hangi kısıtlamalara sahip? Bunların hepsini bilip anlamak noktasında her arsanın plan notunun muhakkak okunması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir arsa dediğimizde hemen hadi buna bakalım işte etrafındakileri de benzer nitelikte şu fiyat eder dememiz doğru değil. Yani ben bir arsayı alırken bütün bunların hepsini kontrol etmem gerekiyor. Bir sonraki aşama arkadaşlar plan notundan sonra piyasa uygunluğu. Tabii bu piyasa uygunluğuna baktığımızda bakın burada 4 tane arsamız var. Emsal nitelikleri de bunların hepsinin işte kat yüksekliklerinin aynı, emsallerinin aynı olduğunu, yapılaşma haklarının aynı olduğunu göz önüne alarak bir fiyat araştırması yapıyoruz. Ona göre çünkü biz bu zamana kadar ne yaptık arkadaşlar? Bütün arsalarımızın teknik detaylarını, emsalini, plan notunu, işte yapılaşma şartlarını vesairelerini ortaya çıkardık. Bu benzer nitelikteki aynı özelliklere sahip diğer arsalarla da kıyaslamayı alabileceğim. Ama tabii burada dikkat edeceğimiz nokta konutu konutla ya da konut ticariyle sanayiyi sanayiyle yani mesela sanayiyi kendi içinde değerlendirebilirsiniz. Mesela lojistik alanla konut dışı kentsel çalışma alanı arsasının fiyatlarını birbirine kıyaslama yapabilirsiniz emsalinin yüksekliğine göre. Ama bir sanayi alanını tutup da bir konut alanıyla ya da bir AVM plaza yapılacak bir ticari alanla kıyaslamanız yanlış olacaktır arkadaşlar. O yüzden hani biz buraya kadar ki bu sürece kadar ki olan anlattığımız mevzularda ilk önce arsayı tanıdık. Neye baktık? Amacımızı belirledik. Hangi amaçla bir yer bakıyoruz ve baktığımız yerdeki niteliklere benzer nitelikteki piyasadaki ürünlerden en uygun olanını araştırıyoruz.
Bu zaten bilinen bir şey ama buraya gelmeden önce bu arsamızın özelliği neyse, bize sunulan arsanın özelliği neyse bunun tüm detayını biz önce öğreniyoruz. Ondan sonra bu detayın akabinde biz bu arsanın kıyaslamasını yapabiliyoruz. Bundan sonraki sürecimiz arkadaşlar, o bölgede ne yapmak istiyorsak yapacağımız bölgede bir arsanın üzerine bir inşaat yapacaksak ve bu inşaatı işte yapsat şeklinde değerlendireceksek ya da orayı alıp kat karşılığı vereceksek o bölgedeki daire, dükkan, metrekare satış fiyatları bizim için önemli arkadaşlar. Şimdi ekranda iki tane örnek aldım. Bu örneklerimizin bir tanesi İstanbul Etiler Mahallesi, bir tanesi de İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi. Burada baktığımızda Etiler'de yapacağım bir dairenin satış metrekaresi 120 bin lirayken Esenyurt Saadetdere Mahallesi'ndeki yapacağım bir yerin satış fiyatı, daire satış metrekare fiyatı 22 liraymış arkadaşlar. Burada şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ben bir yere alıp arsayı kat karşılığı vereceksem, örnek veriyorum 10 dairelik bir arsa. Etiler'de aldım. %50 kat karşılığıyla verdiğimi varsayıyorum. 5 daire gelecek bana. Etiler'den, Esenyurt'tan da 5 daire gelecek. Şimdi 100 metrelik dairelerimizin olduğunu varsayın bunu. 500 metrekare bir yerde inşaat alanım var. 120 liradan çarptığımda bana vereceği rakam 500 çarpı 120 bin dediğimizde arkadaşlar 60 milyon lira. Bunu Esenyurt'ta sattığımızda varsaydığımızda arkadaşlar 500 metrekare yeri ben sattığımda 11 milyon lira para veriyor. Yani bölgedeki daire, dükkan, satış metrekareleri, ofis satış metrekare fiyatlarına baktığımızda arsa yatırımını nerede yapacağım? O bölgedeki yapacağım bölge, daire, dükkan, fabrika, ticari satış metrekare fiyatları da beni bağlıyor arkadaşlar. Eğer bütçem uygunsa, gücüm varsa ve bu yatırımından geri dönüşü işte amacıma göre alıp kat karşılığı vermek ya da ben bir yapsat yapmak ya da bir arsayı kat karşılığı yapacaksam örnek veriyorum, Etiler'de de %50 oran var. Saadetdere'de de Esenyurt'ta da %50 oran varsa ben Saadetdere'de yaparsam kazanacağım para Etiler'deki yapacağıma nazaran yaklaşık 6'da bir oranında olacak. Çünkü ikisinde de aynı inşaat maliyetini kullanacağım. Sadece Etiler'de bir tık daha yukarıya kullanacağım. Ama o bir tık yukarı kullanacağım inşaat maliyeti çarpı 2 bile desem öbür tarafta Etiler'de daha lüks, daha konforlu, daha güzel bir şey yapsam maliyet açısından bana 2 kat maliyet olacak. Ama Esenyurt'taki yapacağım yere nazaran baktığımda 2 katı fazla maliyetim olmasına rağmen 6 katı fazla gelir elde edecek. Yine benim oradan o yapmış olduğum işten 3 kat kar etme durumum söz konusu olacak arkadaşlar. Dolayısıyla bölgedeki daire, dükkan, fabrika, satış metrekare fiyatları da bizi bağlıyor. Tüm bunları yaptıktan sonra arkadaşlar bir mimari destek almamız icap edebilir. Şimdi alyap amaçlı yapıyorsam burayı yine bir mimari desteğe ihtiyaç duyacağım. Yapıp satmak istiyorsam, yapsat şeklinde yapacaksam ne çıkıyor burada? Nasıl bir proje meydana geliyor? Neler yapılabiliyor bu arsanın? Çünkü artık bütün bilgileri aldık. Arsayı bulduk, arsanın emsalini öğrendik, arsanın plan notlarına baktık. Buna göre bir inşaat alanı hesapladık ama şu anda ihtiyaç duyacağımız şey bir mimari destek arkadaşlar. Bu nerede lazım olacak? Alıp yapmada, alıp yapsat yapmada. Bunun kat karşılığı verme noktasında bu amaçlarımızı belirlerken arkadaşlar bunların hepsinde bize mimari destek lazım olacak arkadaşlar. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Burada ne çıkıyor? Bununla ilgili neler olabiliyor bu arsaya? Ben bu arsaya ona göre bir çalışma yapacağım. Bu görmüş olduğunuz örnek bir çalışma arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herhangi bir terki yok. Arsa. Bakın mimari proje çizilmiş. Bloklar yerleştirilmiş. Yer burası. Arazinin eğim durumuna göre yerini daha net bir şekilde görüyoruz. Görseline baktığımızda hem deniz hem göl manzarasını alıyor. Ve buranın çizilmiş projesi. Blokların yatay vaziyetini gördünüz. Şurada. Burada da dikeyde nasıl görünüyor onu görüyorsunuz. Buna göre dediğimizde şöyle bir proje çalışılmış ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar her blokta kaç tane katımız var, kaç tane dairemiz var, kaç metrekare kullanıyoruz her blok için. Satılabilir inşaat alanımız ne? Yapılabilir inşaat alanımız ne? Toplamda
ben bu işi yaparsam, böyle bir proje çizersem işte bu saatten sonra bu arsanın üzerindeki yapsat şeklinde düşündüğümde benim gelirim şu, giderim şu, karım şu olur diye biliyoruz arkadaşlar. Ama bunu büyük montanlı projeler için düşünün arkadaşlar. Büyük montanlı projeler için yapılacak bir durum. Eğer küçük bir arsamız varsa 300-500 metrekare bir ev yapacaksak sadece oturma amaçlı yapacağımız için nasıl istiyorsak o şekilde bir mimari çalışma yapılabilir. Ama büyük montanlı projelerde kesinlikle alırken, satarken ya da kat karşılığı vermeyi düşünüyorsak en azından kendimiz bölgeyi iyi bilen, bölgede sürekli çalışan bir mimar arkadaştan mimari destek almakta fayda var arkadaşlar. Tüm bunlara değindikten sonra arkadaşlar yine arsanın değerini artıran unsurlardan bir tanesi de nüfus yoğunluğudur arkadaşlar. Bugün İstanbul'daki bir arsanın fiyatıyla işte Bolu'daki ya da Bursa'daki bir arsanın fiyatı bir olmayacaktır arkadaşlar. Nüfus yoğunluğu ne kadar fazlaysa o bölgede üretilemeyen meta olan arsaya ihtiyaç daha fazla olacağı için, daha çok kişi tarafından ihtiyaç duyulacağı için yapılan dükkanlar, yapılan ticari alanlar daha fazla getiri elde edeceği için değeri de yüksek olacaktır arkadaşlar. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Tıpkı tarlaları da anlattığımız gibi merkezi lokasyonlara yakın olanlar, merkezlerde olan yerler, merkezde olmayan yerlere nazaran da biraz daha yüksek fiyatlı olacak. Yani nüfusu yoğun olan kalabalık şehirler, nüfusu düşük olan şehirlerdeki arsalara nazaran daha fazla yüksek fiyatta olacaktır arkadaşlar. Arazinin eğim durumu, biz buna topografya diyoruz. Yani arazinin engebeli olması, arazinin eğimli olması arsanın fiyatını etkileyen bir unsurdur arkadaşlar. Yerine göre artı, yerine göre eksi olur ama genellikle eksi olarak bize döner. Bunun sebebi işte o kişilerin o arazinin o halini gördüğünde o harfiyat maliyetleri gözünde gelecekteki olacak şeklini canlandıramamaları bu arsanın değerini ve fiyatını düşürüyor arkadaşlar. Yine arsanın ekranda görmüş olduğunuz gibi kullanım durumu arkadaşlar. Yani ince uzun şekilsiz bir arsa şeklinde olduğunda ya da ne bileyim üçgen tarzında çok fazla yapılaşma imkanı sunmayan, çok güzel üzerinde proje yapılabilecek mahiyette nitelikte olmayan arsalarda diğerlerine nazaran daha az tercih edilir arkadaşlar. Merkezi lokasyonlar önemli arkadaşlar. Yani bir arsa ne kadar merkezi bir lokasyondaysa değeri o kadar çok olacak. Bunun bir sebebi de nüfusun merkezlerde daha toplanmış olması. Bu da arsanın fiyatını etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkacak. Gördüğünüz gibi burada merkezi lokasyonda bulunan bir arsamız var. Burada da biraz daha şehrin dışında olan bir arsamız var. Her ikisinin arasında fiyat farkı kesinlikle olacaktır arkadaşlar. Burada örnek olarak aldığım için gösterebilmek açısından emsalleri aynı değil ama siz aynı olduğunu varsayarak kıyaslama yaptığınızda merkezlere yakın olanlar merkeze uzak olanlara nazaran biraz daha kıymetli, değerli olacak arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi merkez OSB var, ilçe OSB var. Bu merkez OSB'deki bir arsanın metrekare satış fiyatıyla ilçe OSB'lerdeki arsanın metrekare satış fiyatları da aynı konutlarda olduğu gibi sanayide de geçerli arkadaşlar. Merkezden uzaklaştıkça fiyat her zaman düşer. Ulaşım en önemli unsurlardan bir tanesi arkadaşlar. Toplu ulaşımın olması, sürekli otobüsün olması, ne bileyim tramvayın olması, metronun olması, yani o bölgeye sürekli olarak akan bir ulaşımın olması çok önemli arkadaşlar. Çünkü ulaşımın olması herkes arabasıyla bir yere gidip gelemiyor. Birçok insanımız toplu ulaşımı kullanıyor. O yüzden insanların o bölgede yapılaşma olduğunda toplu ulaşım noktasında sorunlarının çözülüyor olması da o bölgeye gidip gelişin kolaylığı arsanın da fiyatını artıran bir unsur. Manzara bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bir arsanın manzarası ne kadar iyi ise fiyatı da o denli yüksek olacaktır arkadaşlar. Bu tür yerlerde arsanın plan fonksiyonu ya da işte emsali ya da başka bir şeylerinin yanında esas da o manzarayı satma durumu söz konusu oluyor. Bazen arsanın değerini bile katlayacak mahiyette manzaranın da parasının alındığı söz konusu oluyor arkadaşlar. Bölgesel yapılaşma önemli arkadaşlar.
Yani bir arsayı satın alırken burada görmüş olduğunuz gibi gecekondu bölgesine yakın bir yer olmasıyla site tarzı yapılaşmanın olduğu bir yere yakın olması da aynı emsal, aynı durumda da olsa arsanın fiyatını etkileyen bir unsurdur. Bununla beraber gelir düzeyleri, yine burası derme çatma yapıların olduğu bir yer. Gelir düzeyinin düşük olduğu zaten yapılaşmadan görünüyor. Burasının ise gelir düzeyinin yüksek olduğu görülüyor. İkisi de aynı emsalde olmuş olsa da buradaki arsa buraya nazaran daha yüksek fiyatlı olacaktır. Bütçemize göre biz hangisine gücümüz yetiyorsa onu alabiliriz arkadaşlar. Yine arkadaşlar, bir arsanın büyük montanlı bir proje alanında kalması da arsanın değerini artırır. Daha çok tarlalar için geçerli olsa da arsalar için de geçerli olduğu durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Örneğin Kanal İstanbul projesinin sınırları içerisinde kalan bir arsamız veyahut da Bursa Gemlik'te yapılacak tok fabrikasının o bölgesinde bir arsa varsa, daha çok dediğim gibi tarlalar için olur ama arsa mahiyetinde olan yerler de bu tür kapsam alanına girebilir. Bunlara örnek olarak toplu konut e, bölgesi ilan edilen bir yerde kalan bir arsamız olabilir. Veyahut da kentsel dönüşüm alanı içerisinde biz ifrazımızı, tevhidimizi yaptırmışız, bir arsa meydana getirmişiz ama daha sonra orası kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edilmiş. Bu tür durumlarda da arkadaşlar burada arsamız diğer bu alanlara girmeyen arsalara nazaran bir tık daha değerli olacaktır arkadaşlar. Parsellenerek satış dediğimiz olayda da arkadaşlar bir arsa metrekaresi büyük olup kendi içerisinde mevcut imar kanunumuz gereğince asgari parsel düzeyinde parsellenip satışa uygun olabilir. Bu da bir arsanın değerini artıran unsurlardan bir tanesidir. Bunu şöyle düşünün. Burada 7 nolu parselimiz 5089 metrekare. Eğer bu arsamız bizim parsellenip 2 nolu parselle gördüğünüz gibi parsellenerek satılabilecek bir özelliği yoksa 7 nolu parselimizde de aynı özellik vardır arkadaşlar. Sadece örnek olması açısından söylüyorum. Diyelim başka bir bölgede bir parselimiz var. Büyük montanlı, metrekaresi büyük bir parsel fakat parsellenmesine müsaade edilmiyor. Bu tür durumda da bu arsanın parsellenerek satışa uygun olan arsaya nazaran fiyatı bir tık daha düşük olacaktır. Şu aklımızda olsun arkadaşlar. Metrekare ne kadar büyürse arsa satış fiyatımız da o denli düşük olacaktır. Metrekare küçüldükçe de satış fiyatımız o denli artar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir arsa ile ilgili arsanın fiyatını etkileyen unsurlar nelerdir? Ben bir arsa yatırımı yaparken nelere dikkat etmeliyim? Bununla ilgili ana kriterleri detaylıca anlatmaya çalıştım. Burada siz yatırımınızı nasıl yapacaksınız? Sizin alım amacınızı belirledikten sonra dediğim gibi arsa alımında bu hususlara dikkat etmek suretiyle size maksimum getiriyi elde edecek arsayı bu şekilde tespit edebilirsiniz. Daha buna benzer arsaya bakmamız gereken özellikler var mıdır? Var arkadaşlar. Daha detaylı bilgi almak istiyorsanız siz de arsa eğitimini temel düzey noktasında alıp bu yatırımları kendiniz yapabilecek noktaya gelebilirsiniz. Veyahut da isterseniz benden danışmanlık alabilir. Bununla ilgili benimle irtibata geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuzu da burada noktalıyoruz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.